Nofri, Aloha, Emhotep, Ashuli, Bonjour, Hello, Merhaba. Ben Doğancan Özgöççeler. Bildiğiniz kadarıyla kanalımda bazı oyun videoları paylaşıyorum. Bazı entelektüel konulardaki fikirlerimi belirttiğim videolar yapıyorum. Ama bu kanaldaki ilk yaptığım videolardan bazı temel biyoloji macerası videoları ve oyun felsefesi videolarıydı. Çünkü ben üniversitede oyun yapımı dersi almış ve kendi projelerimi yapan biriyim. Bununla beraber bazı özel dersler de vermiştim. Ama insanlar oyun işinin yazılım kısmına daha çok odaklanıyordu. Ama oyunun yapım felsefesi ya da oyunun felsefesi nedir konulara odaklanmıyordu. O yüzden bazı videolar yapmıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer siz de bakmak isterseniz kanalımda duruyor. Ama bazı videolar biraz uzun olduğu için görece az izleniyordu. Ama o video serisinin aktif olarak devam etseydi ekleyeceğim bazı videolar vardı. Bunlar da günümüz teknolojisinin oyun sektörünün geleceğine etkisi üzerine olacaktı. Bu videoyu o kadar kapsamlı olmasa da biraz sohbet ve kendi yaptığım denemeleri göstererek oyun yapımının geleceğinde neler yapabileceğiniz, kendiniz yapay zeka teknolojilerini kullanarak nasıl orijinal ve size özgü şeyler çıkarabileceğiniz üzerine. Çünkü yapay zekanın şöyle bir sorunu var. Yapay zeka aslında bir tür eşya, bir fırça. Siz o eşyaya bir şey yaptırabilirsiniz ama o yaptırdığınız şey sizin olur mu? İşte ben bu noktaya değineceğim. Hem kendi eserinizden, kendinizden izler taşıyarak yapay zeka kullanarak nasıl iyi işler çıkarabileceğinizi, daha yaratıcı şeyler çıkarabileceğinize odaklanmak istiyorum. Eğer oyun projenizde 3 boyutlu modeller oluşturmak istiyorsanız genelde bunları modellemek için bayağı zaman harcamanız ve uzmanlaşmanız gerekiyor. Ama ilk taslaklar oluşturmakta ya da en azından projenizin için göze güzel gelecek bir şey elde etmek istiyorsanız size ilk önerebileceğim site Tripos sitesidir. Bu siteye ister kendiniz yazarak, isterseniz oluşturduğunuz taslakların görsellerini yükleyerek ya da o görselleri iyileştirmek amacıyla siteye girip onları iyileştirme seçeneklerini ya da ne bileyim doku efektleri ekleme, animasyonlar ekleme gibi işleri yapmak isterseniz size çok güzel imkanlar sağlayan bir site. Ben bu siteyi birkaç denemede kullandım ve elde ettiğim sonuçlar yani beklediğimden daha iyi çıktı. Ama tabii ki daha sonradan göstereceğim gibi bazı kusurlar ve düzenleme gereklilikleri duyuyor. Ama yapacağınız ilk minik proje için ya da ne bileyim fazla model kullanacağınız projeler için iyi bir başlangıç sağlayacaktır. Mesela örnek vermek gerekirse ben daha önceden yaptığım bir model vardı. Lise döneminden kalma. Tetrina'nın ilk böyle prototip model çizimlerinden biriydi. Onu mesela algoritmaya yükledim. Mesela şimdi görsel oluştur diyeceğim. O işlemi yaparken kıyaslamak için diğerlerine de bakabiliriz. Mesela burada Tetrina'nın daha önceki bir görselini oluşturarak yaptığım bir çizim var. Ama gördüğünüz gibi mükemmel değil. Bunu indirdikten sonra bu modelin üzerine değişiklik ve düzenlemeler yapmam gerekti. Düzenlenme yapılmış halini ve neler yapılabileceğini de başka bir program üzerinden size göstereceğim. Sonra başka vereceğiniz örnek direkt 3D oluşturma özelliği. Buradan benim önceki bir robot taslağım vardı. Muhafız robotu olacaktı. Şimdi onun modelini oluşturacağım. Aynı lise döneminden yaptığım bir eski model. Daha sonradan bu çizim tarzından vazgeçip piksel art ya da el çizimlerine geçmiştim. Ama bir zamanlar bunları 3 boyutlu olarak yapabilir miyim diye düşünüyordum. Öyle olunca da bu modelleri elde etmiştim. Şimdi gördüğünüz gibi işlem başlıyor. Sonucun nasıl çıkacağını ben de bilmiyorum. Şu an sizle beraber test ediyoruz. Bakalım ne olacak. O sırada da daha önceki projelere bakabiliyorsunuz bu sitenin bu kısmından. Gördüğünüz gibi bazı önceki tasarımlar var.
Burada da gördüğünüz gibi bu sefer yüz hatlarında sıkıntı var. Çizime pek uymuyor. Gördüğünüz gibi böyle hatalar olabiliyor maalesef. Üzerine uğraşmanız lazım ama sorun şu ki sistem paralı olduğu için ve ücretsiz versiyonu sınırlı verdiği için çok ayrıntılı ve planlı yapmanız lazım. Ya da en azından birkaç tane hesap açın. İlk denemeyi yaptıktan sonra asıl işleriniz için diğer hesabı kullanın. Bu sayede en azından projenizi yetecek kadar bir modellemeyi elde edebilirsiniz. Ve işiniz çok kolaylaşacaktır. O sırada da bakalım. Aha, bizim robot hazır. Gördüğünüz gibi benim çizimdeki ana taslakları çok iyi oluşturmuş. Hatta beklediğimden daha iyi. Motor kısmı, soğutucu kısım, ana plaka, LED ekranlı yüz hepsi var. Şimdi ilginç kısmı ben bu robot tasarımını lise zamanında oluşturduğumda daha Tesla robotları yoktu. Sonradan Tesla robotlarını gördüğümde aynı benim robot tasarımımı benzetmiştim. Orta gövde kısmı, kafa kısmı her şeyiyle gördüğünüz gibi model iyi bir şekilde elde edildi. Sonra bunun texture kısmını da ayarlayabiliyorsunuz. O sırada bakalım. Görsel oluşturma kısmında pek başarılı olamamış açıkçası. Ama bir bakalım sonuç ne olacak. Arada günlük limitle ilgili bir sıkıntı oldu. Bitmek üzere. Ve voila. Gördüğünüz gibi oldu. Tabii modeller üzerine değişiklik yapmak isterseniz indirip onu kendi diğer Paint 3D gibi bir programda kullanabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse benim önceki denemelerimde karakter tasarımında maalesef kuyruk eklenmediği için sıfırdan eklemem gerekti. Bununla beraber çizme veya diğer doku ayarlarını siz kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Paint 3D programı da zaten metalik boyama ya da donuk metal gibi, parlak plastik gibi farklı dokuları elde etmenize yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi bazı bilgisayarlarda kasabilir. O yüzden yaptığınız modelin karmaşıklığına veya ne bileyim dokularına göre sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona göre kullanmanızı önermekteyim. Ama dediğim gibi ana taslakları çizim yaptıktan sonra iskelet modeli o elde ediyorsunuz. Birazcık daha iyileştirilmiş ya da değiştirilmiş haliyle fark etmez. Daha sonra üzerine kendiniz modifiye ederek kendi karakterinizin gözle görülür 3D bir modelini elde edebiliyorsunuz. Tabii bu süreçler sizin tasarım sürecinize veya istediğiniz şeye göre değişecektir. Ama sonuçta sonuç hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi bazı doku hataları olabiliyor. Bunları düzenlemeniz lazım. Mesela saçlarda bazı hatalar vardı. Ben boyamalarla düzelttim. Aynı zamanda omuz plakaları ve kıyafetteki bazı plakaların dokularını ayarlamam gerekti. Ama sonuç ilk bir başlangıç için en azından karakteri hakkında fikir vermesi için hiç fena değil. Ya da en azından bir büstünü yapmak istiyorsa tabii. O da bir ayrıntı. Başka vereceğim örnekte yaptığınız modelin nasıl animasyonlar ekleyebileceğiniz. Çünkü animasyon eklemek bazen sıkıntılı olabiliyor.
Ama bunu hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bazı sistemler var. Mesela Adobe'nin desteklediği Mixamo sitesi buna bir örnek. İnternetten ister kendi tasarladığınız ister bulduğunuz modelleri buraya yükleyebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben test amaçlı Sketchup'da bazen kristal üzerine deneyler yapmıştım. Sketchup'ta da çeşitli 3 boyutlu modeli inceleyebilir ve deneyebilirsiniz. Onları animasyon eklemek ya da üzerlerine değişiklik yapmak için değişiklik yapmak için başka programla kullanabilirsiniz ama özellikle animasyon eklemek ve bunlar üzerine ayarlar yapmak istiyorsanız Mixamo sitesini kullanabilirsiniz. Bunu size bir test olarak göstereceğim. Ama karakterin üzerindeki dokuları düzenlemek, değiştirmek istiyorsanız tekrardan Paint 3D programını kullanmanızı öneriyorum şiddetle. Bazı sıkıntılar olabilir ama ilk projeniz için bayağı avantajlı olacaktır. Eğer internetten test amaçlı programlar ya da modeller indirmek istiyorsanız Sketchup'u kullanabilirsiniz. Ben de halihazırda bazı herkesin indirebileceği modellerim var. İsterseniz onları test edebilirsiniz. İsterseniz bazı hayran projeleri için iyileştirilmiş oyun karakterli modellerimi bulabilirsiniz. Buradan mesela ilk başvuru olarak kullandığım orijinal konsollardaki modellerin kurtarılmış versiyonunun bulunduğu site The Model Resource diye geçiyor. İsterseniz siz buradan da çeşitli modelleri test edebilirsiniz kendiniz. Ya da dediğim gibi Sketchup'tan direkt indirebilirsiniz. Test amaçlı olarak tabii kendi modelinizi yapıp da deneyebilirsiniz. Mixamo sitesini öncelikle kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey siteye yükleme yapmak. Ben daha önceden üzerindeki modifikasyonlar yaptığım bir dosya hazırladım. Bu dosyadaki bazı dosyaları çıkardım. Bu sayede programdaki hatalar giderildi ama biraz modifikasyon lazım çünkü hala tekstürünü tam algılamıyor. Onu şimdi hızlı olması için daha basit ve sade hale getirdim. İndirmekte bir sorun çıkmasın diye. Bu sayede gördüğünüz gibi kolayca indi. Zaten GameCube konsolunda olduğu için megabayt açısından düşük bir modelleri var. Low poly halinde gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle modelin bakış açısını ayarlamanız gerekiyor. Buradaki genelde T-pose ideal oluyor. Daha sonra vücudun çeşitli anatomisinde buradaki hanımefendi de gördüğünüz gibi buradaki karakteri aktaracağız. Buradaki hanımefendiye. Öncelikle antropomorfik bir karakter olduğu için birazcık zor olacak. O yüzden ağız kısmını birazcık daha yukarı yapıyorum. Eklem kısımları görece daha kolay. Zaten simetrik olarak ayarlanıyor. Hadi yanlış oldu. Böyle. Yüz eklemleri. Ve kalça. Sanırım ortalama oldu. Diğer ayarları şu an yapmaya gerek yok. Tabii eğer simetrik bir karakter değilse bu özelliği kapatıp kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Daha sonradan otomatik olarak ayarlanıyor. Şu an algoritma bizim belirlediğimiz anatomiye göre iskeletini oluşturuyor karakterin. Normalde bunu kendiniz yapmanız biraz daha uğraştıracak için burada daha hızlı bir süreçte oluyor. Ve biraz bekliyor. Daha sonradan iskelet halinde ve birazcık da düzleştirilmiş halde o bize ulaşmış versiyonu görüyor. Şimdi üzerinde değişiklik yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi hali hazırda anatomiler var. Mesela bunlardan bir tanesini seçiyorum. Mesela çok standart ne olabilir? Bir hanımefendi olduğu için onun anatomisine uygun olan modelle seçmekte fayda var. Ama fazla el hareketi yapmak istemiyorum çünkü yan ayarlar gerekecek. Buradan ayarlardan seçebiliyoruz. Combat diyelim. Bakalım. Mesela gördüğünüz gibi. Buradan bazı ayarlar yapabiliyoruz. Birazcık kol ayarlarını yapalım. Gördüğünüz gibi
Şu an karakterimiz animasyon yapıyor. Daha sonradan bunları indirebilirsiniz ya da kendi karakterinizi farklı şekilde yükleyebilirsiniz. Burada bir sürü kategorisinde çeşitli animasyon var. Ve yani standart bir oyun projesi için bulabileceğiniz çok çeşitli bu animasyona sahip ve çok rahat düzenlemelerle halledebilirsiniz. Eğer bir oyun projenizde müzikler ya da ne bileyim şarkılar yapmak istiyorsanız ya da sadece ortam sesleri ya da karakter sesleri ortaya çıkarmak istiyorsanız ve gerçek ekipmanlarla yapmanız sizin için zorsa, olmayacak koşullarınız varsa bazı kullanıcı algoritmalar var. Mesela Suno AI ya da Eleven Lab gibi programların olduğu siteleri kullanarak hiçbir yükleme yapmadan bilgisayara rahatlıkla diğer gösterdiğim örneklerdeki gibi işler çıkarabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse ben oyun projemde Linuxian yani yerel halkın konuştuğu bir dil ortaya çıkarmıştım. Bir sözlük yapmıştım. O sözlüğü oluşturduktan sonra oradaki kelimelerle bazı şiirler ve metinler ortaya çıkardım. Ama bunların şarkıya çevirmesini istiyorum. Ve bununla anlaşabileceğim biri olmadığı için ve az vaktim olduğu için ve param da olmadığı için ben de burada Suno AI'yi kullanmıştım. Ya da Suno AI diyebiliriz. Pardon bazen ağzım kayıyor. Mesela bu sitede melodik sesler, ritimler, sadece arka plan melodileri oluşturmak istiyorsanız buradan bazı tanımlar yaparak mesela keman sesidir, bas sesidir, org sesidir ya da dramatik vokal seslerdir. Bunları elde edip birkaç tane onları kesip biçerek birleştirerek başka programlarda kendi müziklerinizi elde edebilirsiniz. Eğer isterseniz kendiniz direkt bir sıfırdan bir şarkı üretmesi de söyleyebilirsiniz ama bunu kesinlikle önermiyorum. İstediğiniz tarzdan çok daha uzak olacaktır ve siz bir şey katmamış olacaksınız. Kendi eserinizde kendinizden bir şey katmanız öncelik olması lazım. Ama diyelim ki uzaylı bir ırk ya da bilinmeyen bir ırkın sizden bağımsız bir eser ortaya çıkarmasını istiyorsanız yapay zekaya böyle bir tarzda üretmesini sağlayarak ortamınızda bir arka plana bir gerçeklik katabilirsiniz. Yani bu bir bakış açısı ama ben önermiyorum. Sadece kritik dediğim gibi durumlarda ancak kullanılıyor. Burada dediğim gibi nasıl bir melodiler istediğinizi seçebilirsiniz. Ama bununla beraber direkt sözlerin de belirlendiği bir stil oluşturabilirsiniz. Pardon arkadaşlar biraz yoruldum. Buraya stili hakkında bilgiler yazmamız lazım. Birazcık klavyede bir sıkıntı olduğu için galiba tam olmuyor. Mesela Dreamy atmosfer. Tamam böyle bir mesela ortaya çıkaracak olsak. Hafif atmosferik bir his yaratsın diye. Mesela bir test edelim. Program birkaç tane örnek oluşturacak size. Üzerlerindeki modifikasyonu da yapabilecek olmakla beraber onları indirip kendinize kesip birleştirebilirsiniz. Ben genelde öyle öneriyorum. Sonuçları ikimiz de bir test edip dinleyelim. Eğer bu sonuçla elde ettiğim antik Mısır dilindeki müzikleri ya da kendi yaptığım kesip bilesim melodik müzikleri dinlemek isterseniz ya da Linuxian dilinde hazırladığım müzik projesi dinlemek isterseniz YouTube kanalında halihazırda var. Oradan dinleyebilirsiniz müzikleri. Altında da açıklamaları var. Şu an işlemin sürmesini biraz beklememiz lazım. Şimdi bir deneyelim. Bu hiç fena olmasa da tam istediğim tarzı değil. Bunu kesip bitmem gerekiyor muhtemelen. Attorokyo bihanna şaka hokame Yeftakrar homes Linuxian tarzına pek uymadığı için bu mesela benim hoşuma gitmedi. Bunun üzerine eklemeler ve modifikasyonlar yapabilirim. Bakalım başka örnekler ne var. Giriş bir tık daha Attorokyo bihanna şaka hokame tam yine olmadı. Fena değil ama bunlarda modifikasyonlar yapılabilir. İlk deneme için hiç fena değil ama bu denemeler çok daha uzun sürecek muhtemelen. Ama size az çok fikir vermiştim. Krar homes Daha yapın. Muhyo de buahu jamme frar lago de fraro Ohio de fuau jamme Rar lago de fraro Ama size tavsiyem bütün ayrıntıları ve nasıl bir varlık tarafından söylendiğini de belirtmeniz. Ayrıca
arka plan müziğinin olmamasını söyleyip arka plan müzikleri elde ettikten sonra üzerlerine sesi eklemeniz daha ideal sonuçlar yaratacaktır ve daha özgün olması sağlayacaktır. Bununla beraber sesler elde etmemiz gerektiğinde bu sefer buraya geliyor. Sound effect. Mesela ayarlarda yapabilirsiniz tabii. Size 4 tane örnek oluşturduk. Bunları indirip düzenlemeler yapabilirsiniz üzerine. Hiç fena değil. Bu ses volkan sesine çok bir yaratık sesi ya da bir makine sesine daha yakın ama bunu modifiye ederek öyle kullanacağız. Bas ayarları yaparak yapabilirsiniz. Tabii bunu başka programlarda yapmanız lazım. O yüzden indirmeniz lazım. Ama işinizi bayağı kolaylaştırdığını görüyorsunuz. Bu tarifi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan da gördüğünüz gibi çeşitli efektleri elde etmeniz çok rahat ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer oyun projenizde ya da başka projenizde böyle yapay zeka kullanarak güzel işler çıkarabileyim diye düşünüyorsanız evet, ama kendinize üzerine uğraşmanız ve düzenlemeler yapmanız gerek. Ama size şöyle diyeyim, 1 aylık 2 aylık çıkacak işi 1-2 günde halletmenize yardımcı olur. Eğer az çok denemeye yanılma yaptıysanız ve birazcık yeteneğiniz de varsa elinizden her şey gelir. Projelerinizde görsel oluşturma sistemlerini sık kullanırsınız. Günümüzde özellikle yapay zekanın en çok kullanıldığı şeylerden bir tanesi görsel oluşturucu algoritmalar. Ama bu algoritmalar genelde sizden bir şeyler almaz. Siz genelde sadece nasıl bir şey istediğinizi yazarsınız. Sonra elde ettiğiniz şeyleri alıp üzerine değişiklikler yapar ya da direkt kullanırsınız. Ben genelde üzerlerine değişiklik yapmayı, modifiye edip kesip biçmeyi tercih ediyorum. Ama bu sadece yeterli olmaz. Çünkü size ait bir tarz olmuyor sonuçta sizinle. Pixel AI ya da diyebileceğimiz site buna karşı bir özellik sunuyor. Kendi veri setlerinizi eğitip onları kullanabiliyor. Başkalarının veri setlerinin üzerinden değişiklikler yaparak ya da oranını belirleyerek hangi veri setinden daha çok kullanacağını belirleyerek kendi tarzınızı daha iyi geliştirmekte ya da onu iyileştirmekte kullanabiliyorsunuz algoritmayı. Mesela ben birkaçını herkese açıp bir kısmını da sadece kendime özgü kullandığım bazı veri setlerine sahibim bu sitede. Örnek vermek gerekirse sadece sıfırdan kendi veri setinizi kullanmadan bazı modeller oluşturabilirsiniz. Mesela bir piksel art elde etmek istiyorsunuz. Hali hazırda çizdiğiniz bir çizim var. Onu piksel artı çevirebilirsiniz. Ya da piksel art bir bitki tasarımı almak ya da en azından bir stil almak istiyorsunuz. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Belli bir bakiyeniz oluyor. Her gün 10.000 tane bakiye hediye ediliyor zaten ama inanın bana çok fazla deney yaptığınızda çok hızlı biten bir bakiye. O yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var. Bununla beraber eğer kendi çizimleriniz varsa ve bu kendi çizim tarzınızı koruyarak bir şeyler elde etmek istiyorsanız kendi veri setlerinizi oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ben mesela çizdiğim çizimlerde ya da beğendiğim resimlerden örnek vereceğim. Bunların hepsi sitede yapılmış mesela. Benim 2 tane hesabım var. O veri kaybını her gün bakiye sorununu çözebilmek için bir tane veri setini kendim tasarladım. Daha sonradan da o veri setini kullanarak başka bir hesaptan animasyonunu elde ettim. Bu sayede günlük bakiye sınırlarını aşmış oldum. 2 kat iş yapabilir olmuştum. Mesela orada yaptığım bir proje vardı. Oradaki çizimi o kadar çok beğenmiştim ki unutmamak için bu videoda sizlere paylaşabilmek için daha önceden kaydetmiştim beğenerek. Yani gördüğünüz gibi mesela Catherine Asten'i yapmıştım. Peki bu karakter benim daha önceki çizimlerime çok benziyor ve neredeyse anatomisine kadar her şey aynı. Peki bunu nasıl elde etmiştim? Şöyle göstereyim. Farklı elde ettiğim animasyon çizimleri vardı. Ayrıca burada. Gördüğünüz gibi LoRa denen veri setleri var. Bu veri setlerini kendi çizimleriniz ve o çizimlerden elde edilen diğer alternatiflerle besleyerek kendi çizim tarzınızı oluşturabiliyorsunuz. Mesela Türk mitolojisindeki kurt insanlar olan İkbaraklar ve Türk mitolojisindeki Atina'yı birleştirdiğim çizimlerden bir tane veri seti oluşturdum. İlk paylaştıklarından biriydi. Kendi robot tasarımlarım vardı.
onları oluşturmuştum. Kendi oyun projemdeki Link'ten diyen halkı için bir veri setini oluşturdum. Mesela elde ettiğim görsel şurada gördüğünüz gibi. Muhtemelen bunu kendi oyun projemde üzerine modifikasyon yaparak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü hem karakterin anatomisine olabildiğince uygun olmuş hem de arka planı bayağı güzel yapmıştı. Ama oradaki bütün çizimler benim veri setlerimden, yani benim elle yaptığım çizimler ve size daha önce oyunlarda gösterdiğim çizim oluşturmalarımdan ortaya çıkmıştı. O yüzden aslında bu tarz bana ait. O yüzden paylaşmak da istemiyorum ama belki bir gün paylaşırım. Bakalım. Burada animasyonlar da yapabiliyorsunuz ama animasyon programı pek başarılı değil çünkü daha çok animelerden beslendiği için sizin tarzınızdan çok uzaklaşıyor. Mesela Catherine Ahset'in veri seti. Ben o veri setini kullanarak kendi karakterlerimin üzerine modifikasyon yapıyorum ya da kendi çizimlerimi değiştiriyorum. Çünkü zaten çizimlerdeki karakter de o. Veri setindeki halleri de o. Öyle olunca karakteri daha renkli hale getirebiliyor ya da daha iyileştiriyor. Siyah beyaz çizimler yükleseniz bile programın renkli olarak yazdığınızda karakterin tonlamalarına, kara çizimindeki eklemenize bağlı olarak çok tutarlı renkler aktarabiliyor. Ve gerçekten de benim karakter tasarımdaki tasarımların her bir ayrıntısına uydu. Onların sadece pürüzlerini düzeltmiş oldu ve birazcık gölgelendirme ve poz açıları değiştirdi. Ki bu aslında siz de yapabilirsiniz ama çok fazla zamanınız alır. Eğer süreci hızlı gitmesini ve karakterin neye benzeyeceğini görmek istiyorsanız çok faydalı olabilir. Bu veri setlerini ya da başkalarının ürettiklerini de kullanarak kendi projenizi iyileştirebilirsiniz. Kendi veri Yapay setlerinizi zekanın oluşturabilirsiniz. oyun sektörüne bir sonraki etkisi muhtemelen en önemli etkilerinden bir tanesi de chatbot teknolojisinin oyuna entegre edilmesiyle olacaktır muhtemelen. Ama günümüzde bu daha prototip aşamasında ve daha geliştirilmekte olan bir iş olsa da şu an bile yapabileceğiniz bir şeyler var. Mesela karakter AI sitesini kullanarak kendi oyununuzdaki bir karakteri ya da oyun evreninizdeki ya da hayal ettiğiniz evrendeki geçen yazı tabanlı bir hikayeyi chatbot sayesinde kullanıcıya sunabilirsiniz. Mesela karakteri aktardığınız zaman o karakterle etkileşime giren oyuncu o oyun hakkında daha iyi bilgiler öğrenecek ve oyunun içine girebilecektir. Ve onun içinde daha pozitif bir şey olacaktır. Aynı zamanda yazı tabanlı bir hikaye aktarırsanız yazı tabanlı ve sonsuz olasılıklara yol açan bir mini oyun tasarlayabilirsiniz. Tabii ben bununla ilgili Kambriyen dönemiyle ilgili bir oyun projesi yapmıştım. Yani belli bir noktaya kadar eğlenceli olsa da bir noktadan sonra artık saçmalamaya başlayabiliyor. Chatbotlar için de geçerli eğer başarılı bir şekilde yapılmazsa ama iyi bir şekilde yapılıp sınırlandırılırsa, bir kalıba oturtulabilirse bu biraz size kalmış ve onun altındaki veri setinin ne kadar dolu olduğuna bağlı. Gerçekten güzel sohbetler edebildiğiniz ve gerçekten gerçek bir insanla yapılan bir sohbete denk gelebilecek düzeyde güzel muhabbetler ortaya çıkabiliyor. Hele hele bu sizin yaptığınız bir karakterse ve oradaki karakterin kişiliğini iyi tutturursanız yaptığınız projeyle o projenin içindeki karakterin etkileşimi uyumlu olursa gerçekten oyununuzu tanıtmak için güzel bir alternatif olacaktır. Şimdi birazcık da daha uç ve biraz daha zor ama yeni bir fikirden bahsedeceğim. Şöyle bir saniye. Heh. Burada mesela Player 2 Made of Elephant Artificial Intelligence tarafından geliştirilen bir sistem. Bu sistem içerisinde herhangi bir yapay zeka botu üretiyorsunuz ve onu Minecraft içine aktarabiliyorsunuz. Yani Minecraft'ta bir yapay zekalı oyuncuyla oynayabiliyorsunuz. Mesela internette Miku ile şunu oynadım ya da ne bileyim ChatGPT ile Minecraft oynadım bla bla. Bunun gibi çeşitli video görmüşsünüzdür. Bu sistemin asıl çalışmasını sağlayan sistem bu aslında. Ben de test amaçlı 2 tane karakter entegre ettim. Minecraft skinlerine aktardım. Ve şu an kullanılabilir olarak duruyor. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Prototip aşamasında olsa da kullanıma açık herkese. Bir tanesi Davy Jones'un stiline sahip bir tane Davy Jones NPC'si. Bir tanesi de Foxy. Zaten hangi seriden olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Onun kişiliğindeki bir karakteri aktarmaya denedim. Şu an ikisini de kullanabilirsiniz. Mesela siz de kendi oyununuzun karakterinin bir Minecraft skinini yapıp kişiliğini burada aktarırsanız oyuncular sizin oyununuzu oynadıktan sonra aynı karakterle Minecraft oynayarak oyununuzu daha iyi tanıtabilir ya da oyunun içine daha iyi girebilir. Bunlar da bir alternatif.
Şu an yapay zeka o kadar hızlı gelişiyor ki artık oyun sektöründe çok nefes kesici, ilginç bir döneme giriyoruz. Ama önemli olan bu dönemi nasıl yorumlayacağız, nasıl kullanacağız ve nasıl adapte olacağız. Umarım bu verdiğim fikirler size ilham vermiş. Bir başka verebileceğim örnek bonus olarak, eğer Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ve PowerPoint'e sahipseniz çok daha fazla avantajınız olur. Çünkü karakter tasarımlarında bazı gölgelendirme, ışık oyunları, 3 boyutluluk efekti ya da saydamlık gibi özellikleri ayarlamak için genelde başka görsel programlar kullanmanız, Photoshop gibi programlar kullanmanız gerekir. Ama şunu çoğu kişi bilmiyor ki Photoshop'taki yapabildiğiniz özelliklerin önemli bir kısmını biraz daha zor olmakla beraber çok daha rahat kullanmanızı sağlayan işler PowerPoint'te halihazırda var. PowerPoint içerisinde bazı görselleri düzenleyerek, bazı değişiklikler yaparak ve kırparak, biçerek, keserek, arka plana gölgelendirerek bir görsel üzerine değişiklikler yapabilir, düzenlemeler yapabilir ve istediğiniz temaları oluşturabilirsiniz. Mesela örnek vereceğim, oyun içerisinde kullanacağınız menü, tıklayacağınız tuş, metinler hepsini PowerPoint'te ayarlayabilirsiniz ve PowerPoint'in son sürümünde de antik dilleri de desteklediği için Sümer çivi yazısı, eski Mısırca, Kıptice gibi dillerde de metinler yazabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir avantaj. Bununla beraber karakter tasarımlarınızı düzenlenmesi, her şeyin ayarlanması ve bunların bir görsel haline getirip kaydedilmesi çok daha rahattır. Bunları aynı anda görsel olarak kaydedebilir. İstediğiniz gibi geri alıp kaydedebilirsiniz. Ve yapabileceğiniz çok fazla tasarım konseptini bu sayede yapabiliyorsunuz. Farklı farklı tasarım planlarını hem gruplandırabilir hem de burada test edebilirsiniz. Ben arka planı siyah seçiyorum ki zaten programda siyah arka plan seçeceğim için görsel tasarrufta nasıl gözükeceği hakkında fikir verebiliyor. Gördüğünüz gibi Sümer çivi yazısı ya da Akatça gibi dillerde kesinlikle bir sorun yaşamaya program içine aktarabiliyorsunuz. Kitap projesi oyun içinde nasıl gözükeceği hakkında tasarım konseptini ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki görsellerin bir kısmını yapay zeka, bir kısmını da kendi çizimlerimle elde etmiştim. Bu sayede onları burada kesip biçerek istediğim şemaları oluşturabiliyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi farklı yapay zeka örnekleri var. Bunların hepsini benim çizimime göre temel almıştı. Ben onların üzerinde modifikasyon ve değişiklikler yaparak karakterimi kesip biçmelerle istediğim hale getirebiliyorum. Tabii bunların örnekleri 100'e ya da 50'ye kadar çıkabiliyor ama dediğim gibi kendi çiziminizi çizmeniz bazen bir ay sürebiliyor. Onu pixel art tarzına ya da ne bileyim farklı bir konsept tasarımına çevirmek istediğinizde aynı görsel üzerinde değişiklikler yapıp o elde ettiğiniz örnekleri burada modifiye edebilirsiniz. Ben kanalım içinde kullandığım çeşitli konsepti burada bu şekilde test ediyorum. Mesela eski Mısır dilini duvara doğru yansıtmak istiyorsunuz. Bunda 3D efektini kullanarak görselin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Resim biçimlendir. Fark ettiyseniz 3 boyutlu döndürme özelliğinde. Çeşitli fikri test etmek ve ayarlamak ve kaydetmek bu şekilde çok rahat. Aynı zamanda oyun karakterlerinize 3 boyutlu efekti vermek, gölgelendirme, ışık yansıması yapmak istediğinizde yine aynı metoda başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için mesela karakterlerinizi seçip onların üzerinde gölgelendirmeler yapabilir. Üzerlerine ışıklandırma ve gölge oyunları ekleyebilirsiniz ve gölgeleri çok ayrıntılı ve renk seçenekleri, saydamlık, bulanıklık gibi ayarları getirebiliyorsunuz. Bu sayede elde edebildiğiniz sonuçlar çok daha çeşitli oluyor. Üzerindeki bütün eklemeleri, düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Daha sonra bu görselleri resim olarak kaydettikten sonra oyun projenize aktarabilirsiniz. Özellikle Game Maker gibi normalde 2 boyutlu oyunlar için çalışan bir programda bu gibi metotları kullanarak 2 boyutlu hafızayla 3 boyutlu bir oyun yapabilirsiniz. Mesela Game Maker'da ben bu şekilde aktarıp gölge efektleri, ışıklandırma, animasyonlar ekledikten sonra oyun projesinin odalarını ve birazcık da kodlamayla tabii ki. Tabii Game Maker'da kodlama çok daha rahat olacaktır. Bazı pratik yöntemler sunuyor. Bu sayede örnekler edebiliyorsunuz, elde edebilirsiniz. Bakalım. Mesela size bir örnek göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi program işliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi farklı farklı şeylerle
farklı ürünler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bunların hepsi temelde yapay zeka ya da ona benzer akıllı algoritmalar kullanıyor. Ama hepsinin bambaşka farklı yönleri var. Mesela başka bir örnek verecek olursam ben bir dil örneği oluşturmuştum. Oyun projemdeki yerel halkın kullanacağı bir dil oluşturmuştum. Ama her bir kelimenin ne olduğunu sözlükten bakmam zaman alıyordu. Ben de kendi oluşturduğum bir ansiklopediyle yapay zeka ChatGPT'ye yükleyip ondan yazdığım kelimeleri direkt tercüme etmesini istemiştim. Tabi arada kontroller yapmam gerekiyordu, hatalar yapıyordu. Ama %90 oranda metinleri çok daha hızlı yazabilmiştim. Şu an oyun projemde de o antik dildeki o kadim ırkın dilini o sayede aktaracağım. Eğer o dili merak ettiyseniz bununla ilgili yaptığım bir müzik videosu vardı. Linksandian dili üzerine böyle rar'la başlıyor. Tuhaf bir kelime gibi görünüyor. O benim kendi oluşturduğum Linksandian diliydi. O müzik eseri aslında bir tür Linksandian destanının müzikal haline çevrilmiş örneğiydi. Onu da mesela bu video içerisinde muhtemelen örnek verdiğim gibi yapay zekanın nasıl desem sözleri ben yazdım. Melodik sistemleri de yapay zekanın farklı kısımlarından oluşturdum. Ardından onları kesip biçip birleştirerek kendi yazdığım dilin bir kişi tarafından seslendirilmiş halini elde ettim. Burada sözleri ben yazdığım ve dili ben oluşturduğum için aslında benim eserim sayılır. Ama seslendirme kısmı için bir sanatçı bulamadığım ya da o kadar param olmadığı için o eser hiçbir zaman var olmayabilirdi ama bu yapay zeka sayesinde var oldu. Ve tabii ki uzaylı bir ırkın sesini taklit etmek de gerektiği için standart bir seslendirici de olmaması gerektiği için o sese uygun bir ses bulmanız gerek. Bunun için de yani çok fazla insanı test etmeniz, hatta tam istediğiniz sonucu bile bulamama ihtimaliniz var. Ama yapay zeka sayesinde bu mümkün. Aynı şekilde eski Mısırca bazı kelime telaffuzları bulmuşum ama bunu Mısırlı birinin ağız yapısına sahip birinin seslenmesi lazım. Bunun için hem yabancı dil bilgisi, hem iyi bir para, hem de bir iletişime geçebilmeniz lazım. Bunu da yapamayacaksınız. Ama elinizde eski Mısırca yazılmış bir eser var. O zaman onu da mesela seslendirebilirsiniz. Yine bunun gibi bir örnek yapmıştım. O eski Mısırca normal destanı müziğe çevirmiş oldum bu sayede. Ama sonuç tam istediğim gibi her iki örnekte de değildi. O yüzden üzerinde kendi modifikasyonlar, düzenlemeler, kesmeler, biçmeler yapmam gerekti. Müzik, melodiler eklemem gerekti. Ben mesela melodik müzikler oluştururken de bunu çok kullanıyorum. Mesela bir piyano müziği elde etmek istiyorum. Onu kesiyorum, alıyorum. Sonra başka bir piyano müziği elde etmek istiyorum. Gitar, orkestra, koro falan. Bunların hepsini elde ettiğimde genelde bunu daha uzun elde ediyorsunuz programlarla. Ama ben onları keserek, biçerek, programlarda birleştirerek istediğim o son müziği elde etmiş oluyorum. Bu sonuçta benim yaptığım eser olur mu? Bu durumda evet. Ama safkan her şeyi sözlerine kadar ya da ne bileyim içeriğine, melodilerine kadar siz bir katkıda bulunmuyorsanız o sizin eseriniz olmaz. O yüzden size önerim yapay zekayı üretici araç olarak değil bir alet olarak kullanmanız. Başka bir durum var tabii. Mesela ben oyun projemde bazı sanat galerileri eklemek istiyordum. Ama bu sanat galeri o yerel halkın oluşturduğu bir eser olmalıydı. Ama sonuçta ben bu oyunu yapan kişi olsam da o ırka ait biri değilim. Onların bakış açısıyla elde edilmiş bir eser elde etmek daha mantıklı olacaktır. O durumda da ben oradaki karakterlerin kişiliklerini, sanat anlayışlarını, fikirlerini yapay zekaya ayrıntılı olarak aktarıp buna yönelik bir resim elde etmesini ve neye benzer bir resim yapması gerektiğini tarif ederek elde ettim. Sonuçta oradaki yazılımdaki hatalar olsun, o benim hiç beklemediğim farklılıklar olsun. Sonuçta ben değil başka birinin ürettiği bir eserin, oradaki kültürün ürettiği bir esermiş gibi yansıtmaya daha meyilli oluyor. Bu bir vizyon açısı. Kimisi der ki oyunun içindeki her şeyi o oyuna katkı yapan kişi yapmalıdır der. Ama ben olabildiğince o oyundaki kültürlerin gerçek bir kültüre yakın hissettirmesini tercih ederim. Farklı bakış açıları. Yapay zekayı bu açıdan da kullanabilirsiniz. Buna benzer örnekleri de zaten daha önceden size göstermiştim. Kafanızda daha iyi otursun diye üzerinden geçiyorum burada.
Yapay zekayı iyi kullanarak siz de mesela güzel projeler ya da en azından yapmakta olduğunuz ve tek başınıza yaptığınız projeyi daha hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Ben şu anki yaptığım projelerde yapay zekayı olabildiğince minimal kullanıyorum. Bazı ne bileyim arka plan piksel görselleri oluşturmak ya da el çizimi yaptığım karakterlerin piksel art'a çevrilmesi. Mesela normal bir çizim yapıyorum. Sonra o çizimi ama piksel art olmasını, yani piksel sanatında yapılmasını tercih ediyorum. Ama ben piksel sanatında denediğimde bu kadar ayrıntılı ve güzel olmadı. Ama o çizime de o kadar uğraştım, emek harcadım. Ne yapacağım? Yani bir yıllık bir süreci tekrar heba mı edeceğim ki? Yani siz daha önceki videomu izlediyseniz ben bu oyun projesi neredeyse lise döneminde başladım. Sonra en baştan üniversitede tekrar başladım ama o tekrar başlamaları başlangıç saymazsak liseye kadar gidiyor benim. Ve ben kaç yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Bir sürü oyun projem var. Ama bu oyunlarımı daha henüz tamamlayamıyorum. O zaman ne anlamı var, değil mi? O yüzden işinizi hızlandırmak ve en azından bir ana taslaklar oluşturmak için yapay zekaları kullanabilirsiniz. Mesela ben bazen çizim yaparken de ana taslak olarak bir iskelet oluşturmakta yapay zeka kullanıyorum. Çünkü bazı anatomik çizimi ana hatlarını oluşturuyor. Sonra daha rahat çizebiliyorum. Alıştırmak olarak da fayda oluyor. Tabii sıfırdan çizmeniz daha iyidir ama ben dijital çizimlerde iskelet çizimleri çok zaman kaybettirdiği için genelde birazcık ana hatları oluşturmayı biliyorum ama el çizimlerini tabii ki daha iyi ayrıntıda yapabiliyorsunuz. Bu kişiden kişiye değişiyor. Kimisi dişilerde daha iyi yapıyor. O yüzden dediğim gibi yapay zekayı böyle kullandığınızda sanatınızı daha iyi geliştirmek, daha iyi hale getirmek için kullanabilirsiniz. Sonuçta ilk taslak size ait, fikir size ait. Yapay zeka sadece onun üzerinde modifikasyonlar yapıyor. Tabii ki bu %100 sizin eseriniz olmaz ama sizin eseriniz olmadığı anlamına gelmez. Yapay zeka sıfırdan sanat üretmek konusunda iyidir. Çünkü sanat karşıdaki kişiliğinin fikrindir. Karşıya bir estetik fikir vermek bir şeydir. Ama onun içindeki o insanın kusurları ve hatalarıyla o şey sanat olur. O yüzden işin içinde en azından bir insan parmağı olması lazım o eserin bir sanat eseri olabilmesi için bence. Tabii bu sizin fikriniz de olabilir. Bu konuda biraz hassasım. Sanat çünkü çok önemli bir konu. Oyun yapımı da zaten çok önemli bir sanat dalıdır. Bu yüzden de projelerinizde yapay zekayı en azından tasarım açısından sık kullanmasa da yazılım ya da ne bileyim arka plan animasyon programını ayarlamakta sık kullanabilirsiniz. Görsel oluşturmakta da kendi veri setlerinizi eğitebilir. Ya da daha iyisi oyununuzun içinde o karakterin kişiliğine uygun gerçek bir chatbot gibi sizle sohbet eden yapay zeka oluşan bir RPG oyunu programlayabilirsiniz. Ya da bunu sadece reklam aracı olarak farklı bir sistemli platformda paylaşabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama sonuçta yapay zekanın oyun sektörünün geleceğine çok önemli bir yeri olduğu kesin. Umarım bu video size ilham vermiştir. Projenizi tamamlayabilirsiniz. Umarım ben de bir gün projemi tamamlayabilirim ve sizin beğeninize sunarım. Kendinize iyi bakın. Ben Doğan Can Özçeler. Lütfen kanaldaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Projenizi de merakla bekliyorum. Lütfen yorum yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.